Merhaba anne baba, ben Irmak Zentürk. Sana bugün de bu işin kolayı var demeye geldim. Konumuz elbette ebeveynlik ve bugünkü başlığımız çocuklarımıza sınır koymak. Onlarla mutlu, keyifli iletişim halinde olabilmek. Eğer başlık dikkatini çektiyse beni izlemeye devam et. İlk olarak ülkemizde çocuğa sınır koymak yanlış anlaşılabiliyor. Çünkü benim bir danışan olarak ve çocuk eğitimcisi olarak gözlemlediğim şeyler, ülkemizde çocuklarımıza konulmaması gereken sınırları koyuyoruz. Konulması gereken sınırlardansa bir haber olarak yaşıyoruz. O yüzden sana üçer madde vererek hangi şeylerde sınırsız çocuk yetiştirmemiz gerekiyor, hangi durumlarda çocuğu sınırlamamız, onları kontrol edip kısa sürede hayırla tanıştırmamız gerekiyor, ondan bahsedeceğim. Eğer videolarımı beğeniyorsan, anlattıklarım sana bir şey ifade ediyorsa lütfen abone olmayı unutma ve küçük bir kalp bırak. İlk olarak çocuklara hangi konuda sınır koymamalıyız? Birincisi, eğer bir çocuk kendi yapabileceği şeyleri anne babasından bekliyorsa bu hiç doğru değil. O zaman çocuk kendi kendine giyinme yetisi kazanabildiyse ya da kazanmadan önce onu cesaretlendirmemiz lazım. Ona bu konuda hiçbir sınırlama getirmiyoruz. Pantolonu giymeye çalışıyorsa, beceremiyorsa bile ona bu konuda izin veriyoruz. Kendi kendine yemek yemek 6 ay, 8 aydan itibaren bebeğin gelişimine bağlı olarak kaşığını kendi kendine tutmaya çalışmak, elleriyle bir şeyleri ağzına götürebilmek, bu konuları kesinlikle sınırlamamamız gerekiyor. Çünkü minikler keşfettikçe güçleniyorlar, otonomi kazanıyorlar, bireyselleşiyorlar ve daha mutlu bir geleceğe adım atıyorlar. Çocukların yapabildiği şeyleri kendi kendine yapmalarına izin vermek birinci numaramız. Onları bu konuda kesinlikle sınırlamıyoruz. İkincisi, dışarıya çıktık ya da ev içinde çocuğumuz koşuyor, zıplıyor, tırmanıyor, her şeye dokunmak istiyor. Her şeyi keşfetme yaşında. Evet, bu konuda da onlara hayır, dur, dokunma, yapma demiyoruz. Onları bu konuda kesinlikle sınırlandırmıyoruz. Yapmamız gereken tek şey anne baba olarak evimizdeki prizleri kontrol etmek, onların ulaşamayacağı yerlere minik kilitler koymak, çekmecelerini, dolapları açamayacakları şekilde güvenliğe almak, eğer yapabiliyorsak camlarımızı, pencerelerimizi küçük bir anahtarla kapatmak ve onların ulaşabileceği yerlere güvenli oyuncaklar koyup, belli kutuların içine koyup, onları keşfetmelerine olanak tanımak. Anne baba olarak bizim görevimiz bu tip ev içi ve parkta keşfedeceği, koşacağı, hareket edeceği, tırmanacağı şeylerde onlara hayır yapma diye sınır koymak değil, aksine cesaretlendirmek, tabii ki de güvenli bir ortam yaratmak. Çocuğa sınır koymayacağımız şeylerden bir tanesi daha. Orası pistir yavrum, sakın elleme, sakın bakma, üzülürsün, düşersin. Bak başına ne gelecek. Bakın, çocuklarımızı böyle önyargılarla büyütmemiz gerekiyor. Çünkü çocuk eğer bir yerden düşecekse, tabii uçurumdan falan bahsetmiyorum. Yani küçük bir yerden, ölümcül olmayacak, kan çıkmayacak bir şeyi yapacaksa parkta, küçük bir turnikede dönüyor diyelim. Oradan düşmeye riski var. Düşerse bacağı acıyacak. Bakın, bırakın düşsün. O aletler zaten çocuklar için yapıldı. Bazen çocukların kendi güvenlik alanlarını keşfetmeleri ve bir şeyin acı verip yapmamalarını sağlaması için küçük bir düşüş yaşamaları gerekiyor. Biliyorum, Türk anne babaları olarak birazcık böyle alelleniyoruz. Hemen koşup onun yerine yapalım. Aman canı ağlamasın, aman canı yanmasın diyoruz. Ama günün sonunda bir şey öğrenmiyorlar ve devamlı hayır yapma, düşersin sözüyle ya korkak pısırık çocuklar olarak geleceklere adım atıyorlar ya da maalesef aksini yapıyorlar. Nasıl olsa düşmeyeceğim, beni kurtaracak daha tehlikeli bir şey yapayım. Annem babam da hep bana bu yorumları yapıyor. Zaten hep bana negatif konuşuyor diye bir alışılmış durumu yaşıyoruz. Üçüncü sınır koymayacağımız şey ise onlarla iletişimimiz. Eğer bize soru soruyorlarsa, bir şeyleri merak ediyorlarsa, yeter artık bilmiyorum, nereden bilebilirim diye başımızdan savuşturmuyoruz miniklerimizi. Onlara göz kontağı koyarak, muhakkak ve muhakkak onlara bakarak cevap veriyoruz. Bir şeyi bilmiyorsak bile düşünmelerini sağlıyoruz. Evet, ben de bilmiyorum. Peki sence nasıl olabilir? Evet, ben de bunu hiç düşünmemiştim. Peki
neden bu böyledir diye sorularla düşünme yetilerini geliştirmeye sağlamak, buna çalışmak. Anne babalığın etkin sınır koymama görevlerinden 3'ünü sıraladım. Şimdi sınır koymamız gereken, kesinlikle yapılmaması gereken şeylerden bahsedeceğim. Birincisi, bir çocuk, bir bebek istediği şeyleri yemeye karar veremez. İstediği şeyleri yapmaya özgün iradesiyle karar verip alıp başını gidemez. Bunu sakın unutmayalım. Bu belli bir yaşa gelene kadar, ki bu belli yaş 12-13 olabilir. Epey geniş tutuyorum, dikkat edin. Çocuklar kendi hayatlarının muhakemesini yapmazlar, yapmamalıdırlar. Her zaman bir lidere ihtiyaç duyarlar ve her videomda hemen hemen tekrarladığım gibi çocuğuna sınır koymak bir ebeveynlik görevidir. Yani onlara belli durumlarda, belli şekillerde oynama alanı yaratıp genelde bizim verdiğimiz kararların içinden birini seçmelerini sağlamamız beklenir. Doğru olan da budur. Bunlara örnek veriyorum. Birincisi, çocuklar istediklerini yeme hakkına sahip değillerdir. Onlar için elzem olan gıdalar bütününü almaları gerekir. Onlara bunu servis edecek kişi bakım verendir, anne babadır. Çocuk, ben bunu yemeyeceğim, bu akşam tost yiyeceğim, ben bunu yemeyeceğim, yumurta ya da çikolata istiyorum deme hakkına sahip değildir. Çocuğun sahip olduğu hakkı ona servis edilen yemekten ne kadarını yiyeceğidir, ama ne yiyeceğine kendi karar veremez. Buna karar veren, bakım veren ve anne babadır. Demek ki çocuğumuz iştahsızsa ya da yemek konusunda belli bir kapris yapıyorsa, küçük yaştan itibaren bizi zorluyorsa, onun için hadi sen bunu beğenmedin, sana hemen yeni bir yemek pişireyim demek çocuğumuzun gelişimi için çok da iyi bir şey değildir. Onu bu konuda sınırlandırıp sana ne yiyeceğini ben seçiyorum, ne kadar yiyeceğine sen karar verebilirsin disiplini şaşmamamız gerekir. İkincisi, çok ama çok karşılaştığım bir durum, maalesef küçük bebek yaştan itibaren buna da sınır koymamız gerekiyor. Minikler, yetişkinlerin ve kendi arkadaşlarının ileride laflarını kesme, istedikleri anda istediği şeyi söyleme, haykırma hakkına sahip değildir. Bu onun gelişimi ve ileriki yaşlarında da öğrenmesi gereken çok elzem bir kural ve bunu öğretmek özellikle anne babanın, ardından bakım verenin görevidir. Yani bu ne demek? Küçük yaştan itibaren çocuğumuz tabii ki de ilgi istiyor. Ben annesiyle babasıyla konuşurken ya da ben kendi eşimle konuşurken, ablasıyla abisiyle iletişim kururken araya giriyor ve devamlı bana istediğini söylüyor, benim ilgimi istiyor ve laf kesiyor. Şimdi çok küçük yaşlarda yapmamız gereken şey, onu duysak da kafamızı ona çevirip cevap vermemek. Böylelikle minik yaşta küçüğümüz, annem bu kişiyle, babam bu kişiyle konuşuyor, beni duymuyor. Demek ki benim susmam lazım. Ona yeter sus demek yanlış. Ona dönüp istediği şeyin cevabını vermek daha da yanlış. Çünkü bu hareketin devamlılığını getiriyor. O zaman ne yapıyoruz? Onu bir süre duymazdan geliyoruz. Yaşı daha büyükse 2 yaştan itibaren çocuğumuza, ki bazen 12 yaşa kadar bunu açıklamamız gerekebiliyor. Ben şu anda konuşuyorum, lafımı bölme, sana cevap veremem. Lafımın bitmesini beklemen lazım. Bakın, bu çok önemli bir sınır ve bunu koyduğumuz zaman çocuğumuz saygılı bir birey haline geliyor. Başkasının konuşmasına, iletişimini bozmamanın önemini anlıyor ve bunu öğretecek yegane kişi ilk olarak anne baba, çünkü eğitim evde başlar. Üçüncü en önemli elzem kuralımız. Çocuklar belli bir yaştan itibaren emeklemeye, yürümeye başlarlar ama istedikleri gibi hareket etmemelerini bilmeleri, öğrenmeleri gerekir. Bu ne demek? Mesela evde bir çocuk kanepenin üzerinde zıplıyor, yatağında zıplıyor. Buna hakkı var, tamam. Bu sizin ailece karar verdiğiniz kurallar bütünü. Peki benim evime misafir geldiğinde benim evimde zıplayabilir mi? Hayır. Bunun ayrımını ona öğretecek olan yine sizsiniz. Bunu sakın unutmayın anne babalar. Çocuğa sınır koymak derken belli sınırlar ve kurallar bütününün mütemadiyen değişmeden devam etmesinden bahsediyoruz. Evet,
Evet, benim kanepemde zıplıyorsun ama başkasının evinde zıplama hakkın yok. Evet, evde bağıra bağıra konuşup şarkı söylüyoruz ama bir kafeye, restorana gittiğimiz zaman bunu yapmaya hakkın yok. Burada bu şekilde davranamayızı çocuğa çok küçük yaştan itibaren geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bunu yapamıyorsak eğer çocuklarımız kural tanımaz, tiran çocuklar haline geliyor. Onlara krallar, kraliçeler gibi davranmak isteyebiliriz ama toplumsal hayatta maalesef bu durum ilk önce çevremizi, sonra bizi zor durumda bırakıyor. Tabii çocuğumuz da okula gittikçe, oyun grubuna gittikçe, arkadaş toplantılarına, doğum günlerine gittikçe bazen dışlanabiliyor ya da kötü algılanabiliyor. O yüzden neymiş? Çocuklarımıza belli konularda sınır koymamız gerekirken belli konularda onları tamamen özgür bırakmamız gerekiyor. Bunun dengesini kurabildiğimiz zamansa hayat bizim için çok daha konforlu bir hale dönüşüyor. Ve çocuğa bir başka sınır koymamız gereken durum. Evet, çocuklarımızın hayırı bilmeleri gerekiyor ve hayırda hemen geri çekilip anne babayı, bakım vereni dinlemeleri gerekiyor. Bunu yapamayan çocuklar maalesef fazla disipline olamıyorlar hayatlarında. Bir şeyi istemeseler bile uygun olmadığı için yapmayı bırakmayı çok küçük yaşta öğrenmeleri lazım. Merak etmeyin, geç kalınmış hiçbir şey yok. Çocuğunuz ilkokul çağında da olsa bunu öğretmek için geç değil ama bunu öğrenen, bu disiplini kazanmış, evet benim çok hoşuma gidiyor ama bu doğru değil. Bunu burada yapmaya hakkım yok. Bundan rahatsız olan birileri olabilir empatisini kuran çocuklarsa gerçekten hem sizinle çok daha rahat bir iletişim kuruyorlar hem toplumsal hayatlarında çok daha rahat yaşıyorlar. Çünkü belli kurallar bütününü çocuk yaşta kabullenmiş oluyorlar. Hayatta böyle bir şey zaten, değil mi? Onlar bizimle işbirliği yapacaklar. Biz onlara eğitim vereceğiz. Kurallar bütünlerini geliştireceğiz ve ondan sonra hayattan keyif alan ebeveynlere, onlar da bizimle beraber saygı çerçevesinde, sevgi çerçevesinde hayatlarını yaşayan minik bireylere dönüşecek. O yüzden tekrar küçük bir özet geçersem, unutmayın, çocuklara sınır koymak, çocukları bazı konularda hayırla tanıştırmak bir ebeveynlik görevidir ve bu onların gelecekleri için çok ama çok önemlidir. Ve çocuğa bazı konularda sınır koyarken bazı konularda özgür yetiştirmemiz gerekiyor. İki durumu birbirine karıştırmıyoruz. Eğer videolarımı beğeniyorsan beni takip etmeyi unutma ve sana haftada bir videoyla yetişmeye çalışayım.